Merhaba. Illustrator'da şimdi size matbaaya hazırlık aşamalarını göstereceğim. Eee, Şimdi bu işin müşteriden size geldiğini düşünelim. Tabii ki burada hatalar da var, eksiklikler de var. Onlardan da bahsedeceğiz. Eee, Şimdi öncelikle RGB olarak gelmiş size iş. Tabii ki burada renkler matbaaya uygun değil anlamına gelir. Şimdi bunları kopyalayıp şöyle yapalım. Şunu silelim. Şimdi bunları kopyalıyorum. Şunu da kapatayım hatta. Yeni bir sayfa açıyoruz. Çalışma alanı önemli değil. Şimdi öncelikle renkleri için biz yeni yani CMYK'ya geçiyoruz. Çünkü matbaada her zaman CMYK kullanıyoruz. RGB sadece ekranda gördüğümüz renklerin değerleri. Öncelikle şimdi yapmamız gereken biz bu işi daha önce matbaada yapmadıysak bizde bu işin bıçağı da yoktur demektir. Şimdi bıçağı da yoksa genellikle müşteriden bize bıçağı da gelmez veya bıçağı gelebilir ama bıçağı sizde olmadığı için siz bu bıçağı tekrar bıçakçıda hazırlatmak zorundasınız tabii ki. Şimdi ben bu işi alıyorum tekrardan şuraya. Evet. Illustrator'da bir sıkıntı var herhalde şu an. Ya da maskeleme olarak aldığı için yapıyorum. Şimdi fark etmez. Şöyle noktaları seçerek yapabiliriz bu işi. Şimdi ben bu işin aynısını birebir buraya aldım. Bunun içteki fil yani dolgusunu iptal edip stroke veriyorum bir tane. Bunu da küçük yapıyorum. Yani ince yapıyorum daha doğrusu. Küçük demek saçma biraz. Şimdi bizim işimizin boyutu buysa biz bu işi genişletmek zorundayız. Çünkü matbaada kayar veya başka herhangi bir şey olabilir diye basılırken değil de kesilirken örneğin kayabilir sağa sola diye şu beyazlıklar çalışmanın içerisine çıkmasın diye matbaada biz her zaman taşma payı veriyoruz. Genellikle işlerin gönderilirken bu şekilde gönderilirse matbaadakilerin işini kolaylaştırmış olursunuz hem de şimdi bazı tasarımlarda mesela biz matbaaya gelen işlerde de uzatamayabiliyoruz. Ne yapıyoruz orada da atıyorum şöyle bir tane daha yanına ekleyip örnek veriyorum tabii ki yani bunu şu an ters çevirip aynı renkten devam etmesini sağlıyoruz. Ama bu işte devam etmesi gereken işlerde yapıyoruz onu. Bunda şey olduğu için zaten bir alan olduğu için bunu biz istediğimiz gibi uzatabileceğiz bu şekilde. Tabi bunu da şöyle yapabiliriz yine. Yine ben şimdi dışarıdakini seçiyorum. Bu sanırım maskelemede yapılmış. 51.9 80
normalde 3 milim taşma payı olur. Minimum yani. Karton işlerde veya etiketlerde nasıl bilmiyorum. Etiketçiliği çalışmadığım için. Bunda da aynı şekilde yapacağız. Bunu da büyütüyoruz ama yine aynı şekilde yapacağız çünkü tüm tasarımın uzamasını istemiyoruz. Tasarım bozmayacağız. Yani müşteriler ne geldiyse onun aynısını yapıyoruz. Biz sadece şu etrafındakileri genişletiyoruz o kadar. Evet, şu bizim bıçağımız kabul ediyoruz. Kalanı zaten kesilecek ve çöp olacak, gidecek. Orası müşteri zaten ilgilenmiyor. Bunları da, bıçakları her zaman ikinci bir layer'da kullanırsanız, hatta şuna bıçak diyebilirsiniz. Buna da iş diyebilirsiniz. Layer'lara isim vererek çalışabilirsiniz. Veya layer hiç kullanmıyorsanız da o sizin bileceğiniz iş. Layer'da çalışmak her zaman için daha iyi tabii ki. Onun en son ben size neden öyle olduğunu, neden daha iyi olduğunu anlatacağım. Şimdi çalışma alanını küçültelim. Hatta şöyle yapacağız. Bu birinci artımız. Birinci art portumuz. Bu da ikinci art portumuz olacak. Şimdi dedik ya 3 milim karton işlerde 3 milim. Bu sıvamalı bir iş değil sonuçta. Sıvamalılarda 5 milim yapıyoruz. Şimdi ben bu bıçağı kopyaladım. İşin üstüne yapıştırıyorum tekrardan. Aynı şekilde şunu da yapayım. Şimdi bak, şunu kapattık. Burada hala görünüyor çünkü bu aynı layer'da. Bunları farklı bir işlem yapacağız şimdi. 3 milim taşma payını şöyle ayarlayacağız. Tabii önce ayarlardan bunu milim olarak göstermemiz lazım. Bunu milim olarak ayarladık. 3 mm diyoruz. Fazlasıyla zaten taşma payını vermişiz. Şimdi bunu 3 milim yaptık ya bıçağımızı. Expand ediyoruz. OK deyip buradan Pathfinder'da önce trim diyoruz. Daha sonra unit diyoruz. Yani tamamını birleştirsin, içini doldursun. Bu bizim baskı alanımız oldu. Şimdi bu işi biz bunun içine maskeliyoruz. Aynı şekilde bunu da. Bunların her biri ikisi de farklı iş olarak kabul ediyoruz şu an. Zaten basılırken de yine aynı şekilde farklı iş olarak basılacak. Super Clean, bu da Ultra Guard diye basılacaklar. Veya şimdi mavi veya turuncu, o matbaanın nasıl isimlendireceğine kalmış bir şey. Şimdi bu bıçaklarımızı biz biraz daha şöyle görünür yapalım. Evet. Ayrıca bunları da biz şöyle yapıyoruz. Separation Preview her zaman açık olsun çalışırken yani. Neden? Çünkü çalışırken açtığınız zaman matbaada nasıl basılacağını, yani işin şu an Separation Preview açıkken, Overprint Preview yani açıkken matbaada baskıda nasıl çıkacağını birebir aynısını görebiliyorsunuz. Ama bu kapalıyken birebir aynısını görmezsiniz. Bu da şu an bu işte değişmiyor belki ama bazı işlerde tamamen farklı şeyler olabiliyor. Farklı görünüşler çıkabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi bunlarda herhangi bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey var.
Şimdi bu iki işte aynı olmasına rağmen farklılıklar var gördüğünüz gibi üzerinde. Bunun mesela burada bir baloncuk var ama burada yok. Bunu eklememişler. Bunları biz müşteriye gönderirken de yine belirtiyoruz. Acaba siz buradakini unuttunuz mu yoksa bundan fazladan koydunuz? Yoksa tasarımları bilerek mi böyle yaptınız diye belirtiyoruz, soruyoruz. Müşteri böyle istiyorum diyorsa sıkıntı yok. Böyle devam ediyoruz. Ayrıca şimdi bu mavi içerisinde bu kaybolmuş bu yazı. Şimdi şu yazıların etrafında zaten beyaz stroke var görüyorsunuz. Buna da aynı şekilde stroke vereceğiz mecburen. Ve bunu da verdikten sonra da müşteri belirteceğiz. Diyeceğiz ki bunu tabi appranstan yapıyoruz. Şöyle yapalım, kapatalım. Appranstan stroke veriyoruz. Şu stroke. Bunu da alta atıyoruz ki şunu etkilemesin. Bunu da beyaz yapıyoruz. Daha sonra bakıyoruz. Kalınlığı iyi mi? Hayır. Diğerlerine eşit olsun istiyoruz biz. Bir tık daha veya 5 değil de 4 yapabiliriz. Daha sonrasında stroke'un köşeleri bakın bunlarda yuvarlatılmış. Aynı şekilde bunda da öyle istiyoruz. Bunda şunu seçiyoruz. Yapmanız gereken çok basit bir işlem. Bu şekilde yazıyı görünür olarak yapmış olduk. Müşteri bilerek öyle yapmıştır ama bunun alttaki zemin üzerinde kaybolduğunu farkına varmamış olabilir. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını birebir burada da yapacağız. Şimdi ne yaptık? Şu yazıyı seçtik. Sadece bunu yani. Daha sonrasında ne yaptık? Apprans'a geldik. Apprans'ta stroke verdik buna. Stroke'u da en alta attık. Beyaz yaptık. Ve şu görünümü de burada 4 mm yaptık. Şimdi bunda ne oldu? Köşeler sivriydi. Stroke'unu ovalleştirdik. Ve çok basit bir şekilde ikisi de aynı olmuş oldu. Şimdi belki bu işler farklı işler olabilir ama müşteri aynı anda piyasayı süreceği için ve aynı işleri genellikle aynısını yapmaya çalışırlar. Bu farklılıkları mutlaka müşterilerinize belirtin, söyleyin. Genellikle unutmuş olabiliyorlar ya da gözden kaçmış olabiliyor ya da öyle diyeyim. Şimdi biz bunları bu şekilde ne yapıyoruz? Kaydediyoruz ama öncesinde şimdi şu bizim alanımızı şununla aynı yapıyoruz. Bunu çünkü montajda biz link olarak çağıracağız. Onun da neden öyle çağırdığımızı ben birazdan size gösterdiğimde hatırlayacaksınız. Belki farklı çalışanlar olabilir. Yani bu bizim işte tek bir yöntem yok. Bir işi birkaç yöntemle yapabiliyorsunuz. Yanlış yapmıştık. Yanlış pencere açılıyor şu an. Evet. Evet. Şu an alanımızı şöyle görelim komple işimizi. Daha sonra biz bunu kaydedelim. Masa üstüne deneme diye deneme alt iş diyelim. Ay olarak kaydediyoruz. 2020 evet. Şimdi bununla bir işimiz kalmadı. Bu müşteriden bize gelen çalışmaydı. Bunu kapatıyoruz. Daha sonra şöyle normalde tabi bu şimdi yapacağım işlem şu. Ben bu bıçakları dizeceğim. Ama
Normalde bunu herhangi bir grafiker yapmaz. Genellikle bıçakçılar yapar ve bu bıçak dizme işlemi size hazır gelir. Şimdi şöyle matbaalar işten kâr etmek için bıçakları sıfır birbirine yapıştırır. Silme denir. Yani matbaada silme denir. Buna silme yapılır. Bu arada tek bıçak olur. Ki biz bunu böyle yapamayız. Neden? Çünkü bu iş gördüğünüz gibi tek renk değil. Ve gradyanlı bir iş. Biz de buna ne yapıyoruz? Mecburen çift bıçak yapacağız. Arada çift bıçak olması lazım. Bıçak arasında 5 milim her zaman verilir. Arada 5 milim olur şu iki bıçağın. Şimdi bunu da yine 5 milim. Bu araların hepsi 5 milim. Bu arada Illustrator artık her şeyde kolaylaştığı için bu guide'lar falan, otomatik smart guide'lar falan çok kolaylaştı. Bizim işimiz de biraz daha kolaylaşmış oldu. Eskiden daha zordu. Şimdi bu bizim bıçağımız olduğunu kabul edelim. Kaç tane varmış? 2, 4, 6, 8, 9 tane burada var. 4 tane de böyle var. Şimdi şu bizim çalışma ebatımız. Tabii biz bunu bıçağa göre ayarlayacağız. Bu montaj sayfamız bizim. Montaj firmadan firmaya değişebilir. Yani montaj şekli. Ama genellikle aynıdır. Çok az farklılıklar olabilir. Ne bileyim işte şuraya koydukları işaretler falan değişebilir. Bu kalıpla ilgili. Sonrasında şurada bizim spimiz. Yani bu da buradaki renklerin her biri işte şu %100 siyandır. Şöyle göstereyim. Siyan. Daha sonra 75, 50 ve 25'tir. Bu her rengimizde CMYK olarak her biri aynı böyle devam eder. Bunu neden koyuyoruz? 4 renk işlerde neden koyuyoruz? Şimdi baskı ustası bunu bastığı zaman şu renge gelir, bakar. Maviyi tam olarak basabilmiş mi yoksa kirli mi, daha mı açık kalmış diye burada onu bastıktan sonra kağıt üzerinde görebilir. Densometreyle ölçtükten sonra tabi daha rahat görecektir. Aynı şekilde magenta'da, yellow'da ve siyahta da aynısı geçerli. Şimdi biz bıçağımıza kaçmış? 450, 335, 470 yapalım. Buna kaç dedik? 335 dedik. 345 diyelim. Şunu burada kaldı. 445. Kaç demiştik? 335. Pardon. 345 diyecektik. Şimdi 345 tabi kurtarmayacak da. Şimdi
karton işlerde 12 milim yukarıya işi, yani daha doğrusu bıçağı atıyoruz. Sonrasında zaten burada pay kalmadığını göreceksiniz. Buna da 360 diyelim. Evet, pozamızı buraya koyalım. Poza burada gerçi. O da hizalama için yine. Bu poza matbaada, yani kağıt üzerinde olması gerekiyor bu. Ustalar ona göre hiza alıyor ve ona göre kesiliyor, ediliyor. Varak varsa ona göre devam ediyor. Falan filan. Onlar teknik kısımlar çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bu gördüğünüz gibi aslında buraya sığmıyor. Normalde şöyle kare olarak oturtuyoruz. Burada kaç kaldı? 2.40. Sıkıntı değil. Biz bunu gene de buraya koymak istiyoruz. Çünkü bu önemli aslında. Şöyle yapalım. Şuraya kadar seçip siliyoruz. Sonrasında bunu çok az böyle yukarıya kaydırıp, yani daraltıp daha doğrusu bırakıyoruz. Şimdi bunlar da crosslarımız. Crossları da yerleştirelim. Bunlar da hizalamak için, renklerin üst üste oturup oturmadığını kontrol etmek için. Şimdi yakından göstereyim, anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi bunlarda da renk var. Mavi, magenta, sarı ve siyah. Şimdi ben bunları köşelere işin dışında kalacak şekilde hizalıyorum. Tabi bu yaptığınız yöntemler, siz kendiniz yaptıkça, kendinizi daha çok alıştırdıkça diyelim daha doğrusu, daha kolay yöntemlerle yapacaksınız. Yani bu benim yaptığım yöntemle yapmak, devam etmek, aynı şekilde devam etmek zorunda değilsiniz. Evet. Şimdi şöyle gruplaymış bu. Şimdi bıçak numarası diyor. Burada şöyle bir şey var. Şimdi bizim bıçak numaramız, atıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 Q, W olsun. Bu bizim bıçak numaramız olsun. Bunu da niye yazıyoruz? Kalıpta yazıyoruz yani. Neden yazıyoruz? Çünkü bu iş basıldı diyelim ki, kesilecek. Bıçağın hangisi olduğunu sipariş fişinde yazar veya müşterinin verdiği siparişte açılır. Daha sonra sipariş fişine matbaadaki siparişçimiz yazar. Sonrasında o sipariş fişine yanlış yazılabilir veya atıyorum bu basıldığı zaman bu şeyde görünür. Kağıtta görünecek. Tabii şu an kalıpta görünüyor sadece. Kağıtta bakın herhangi bir şey yok. Şurası bizim matbaada basılacak olan kısım. Şu gördüğünüz pencere. Bu dışarıda kalan kısım ise kalıp kısmımız. Yani kalıp şu kadar aslında. Ama biz sadece şu kadarını kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ebatlar falan her şey değişebilir. Ama kalıp, yani kağıdımız her zaman şuradan başlar. Şimdi buraya firma yazıyoruz. ABC firması diyelim. Buraya da markamız neydi? Süper Clean. Veya Ultra Guard.
sipariş kodumuz da bu sizin matbaanızın verdiği kod. Atıyorum S123 4 olsun. Bugünün tarihi 3/3/2021. Evet, şunları istediğiniz gibi yapabilirsiniz, sorun değil. Şimdi bu iş burada Separation Preview'da gördüğümüz gibi 4 renk. Gördüğünüz gibi burada 4 renk. Şimdi unutmadan şunu da söyleyelim. Şuraya gelelim önce. Şimdi burada biz bıçak izimizi her zaman ekstra bir renk yapıyoruz. Burada bıçak izi diye göreceksiniz zaten. Neden ekstra yapıyoruz? Şimdi burada gördüğünüz her bir renk kalıp alınarak basılıyor. Yani 4 renk basılacak. Bu 4 tane kalıp alınacak. Şunun kalıbı alınmıyor. Bu sadece kontrol amaçlı. Biz ve aşağıya attığımızda ustaların ekranda görebilmesi için kontrol amaçlı burada olması gerekiyor. Atıyorum biz bunu magentada ya da mavide ya da siyahta bıraktık. O zaman bu bıçağı şöyle biz burada gözünü kapatıp aşağıya atmamız lazım. Yani görünür olmadan atmamız lazım ki baskıda çıkmasın. Ama biz bunu geldik buradan ekstra yaptık ve hatta gördüğünüz gibi bu RGB, o yüzden bu kadar parlak görünüyor. RGB olarak yaptık bunu biz ve ekstra. Bunun kalıbı alınmadığı için basılmayacak. Şöyle yapalım, hemen şuradan kopyalayalım. Buraya gelelim, yapıştıralım. O rengi aynı şeklinde buraya da alabilmek için. Ama gerçi bunu yapmayalım, size farklı bir şeyler göstereceğim. Böyle kalsın bu. Bunu kapatıyorum şu an. Evet. Şimdi biz bu işi yaptık. Bunu montajı bu şekilde bir kaydedelim önce. Şu an kaydettik. Şimdi şuradaki ekstra bir renk. Bunu siliyoruz. Bizde ekstra bir renk yok. Ekstra olsaydı şunun sonuna ekstra diye de yazacaktık. Atıyorum hangi renk? Pantone, yanlış yazdık, 485C. Bu da kırmızı. Tabi buradan 485 seçip ya da işte işi buraya aldığımız zaman o zaman onu burada seçmemiz gerekiyor. Ki şu an mesela 4 renk olduğunu burada işi görmese bile ustalarımız biliyor, anlıyor. Çünkü burada biz 4 tane renk koymuşuz zaten. Evet. Bunu siliyoruz. Gidiyor. Pardon, hepsini sildik. Sadece şunu siliyoruz. Daha sonrasında şimdi buradan işimizi çağırıyoruz. Place ediyoruz. Çağırmak. Yani içeriye alacağız bu işi. Deneme iş. Show Import Options. Bu da seçili olsun ki seçtiğiniz işi görün. Şimdi ben önce birinciyi alacağım. Buraya yapıştırdım. Şimdi bunlar dikey olarak koyduk biz. Tabi bu bıçakçınızın işi nasıl dizdiğine bağlı. Bunu aşağıya hizalıyorum. Daha sonrasında bu en üstteki layer'a gitti ya. Bakın burada iş layer'ı var. İş layer'ını alıyorum. Gördüğünüz gibi şu an bu bıçağa oturmadı. Ne yapıyorum? Hemen 3 milim sola, 3 milim de aşağıya kaydırıyorum. Ama fazla oldu. Geri alıyorum. Ezbere yapmayacağım. Kaçmış? 1,5 milim böyle kayacak. 1,5 böyle, 1,5 da aşağıya kayacak.
Ve bıçağımızı şöyle yapıyoruz şimdi. Burada şeyi gösteremiyorum çünkü tam bu ekran kaydetme şeyi üzerine gelmiş. Evet. Şuradan Attribute'a geliyoruz. Şöyle göstereyim size. Şimdi bıçağı seçtik. Bıçakta Attribute'u seçiyoruz ki bu Attribute'da Overprint Stroke seçtik. Neden? Bu stroke olduğu için onu seçtim. Şimdi bu ne yapıyor? Şöyle sizin seçtiğiniz, yani şu işi seçtim ya, bunun altını dolduruyor ve normalde şöyle göstereyim, bunu seçmediğim zaman, şimdi bunu seçmediğimi düşünelim. Şu işe geldim, bunu kaldırdığım zaman bakın burası beyaz oldu. Zaten biz bunun amacı neydi? Ekstra bir kalıptı bu, değil mi? Tamam, bu alınmayacak ama bunu almadığı zaman da böyle çıkacak aşağıda. Beyaz olmuş olacak burası. Biz bunu istemiyoruz. Orada hiçbir şey yokmuş gibi görünmesi lazım. Şimdi bunu seçtik. Overprint Stroke'u seçtim. Bu sefer de kırmızı hala duruyor. Ama ben onu neden bilerek silmedim? Kaldırmadım daha doğrusu. Şundan dolayı kaldırmadım. Bunların her birine hizalamam gerekiyor önce. Tabii şu an böyle kolayca hizaladım ama aslında böyle daha kolay olmayacak. Bu arada bıçak arasında ben fazla vermişim aslında. Burayı 3 milim yapabilmişiz. Her neyse, çok önemli değil. Ama bizim taşma payımız ne kadar, onu alacağız. Taşma payımız 1,5 milim olmuş. Normalde 3 milim yapacaktık. Eksik yapmışız. Evet, şimdi hemen yanlışımızı düzeltelim. Şimdi az önce yaptığımız işi tekrarlayacağız aslında. Tekrardan bunu buraya kopyalayıp yapıştırdık. Şimdi bunları 6 milim verecektik. Sanırım az önce biz 3 milim vermişiz. 6 milim vermemiz gerekiyordu ki 3 milim taşma payımız olabilsin. Aynı işlemleri yaptığım için şu an tekrardan size bunları anlatmıyorum. Şimdi bunu seçip maskelemeyi kaldırdım. Önceki yaptığım maskelemeyi sildim. Bunda da aynı şekilde şunu kapatırsam daha rahat göreceksiniz. Şimdi burada maskeleme yapmıştık daha önce. Release Clipping Mask diyorum ve önceki yaptığım maskelemeyi iptal ediyorum. Sonrasında siliyorum önceki maskelemeyi. Şimdi bunları açtım. Gördüğünüz gibi bu sefer de şunları kapatıyorum. Şimdi ne oldu? 6 milim yaptığımız için, yani 3 milim taşma payı yapacağımız için bu sefer de az geldi bu. O yüzden bunları şu beyazla seçip sadece bunları büyütmek için böyle yapıyorum. Şimdi bunları tekrar maskeliyorum. Evet, bakın. Şimdi tekrar şu işimizi böyle ayarladık. Şimdi bunları siliyorum ki yoksa yanlış gelecek. Hatta silmeyeyim.
yanlışlığı göre. Şimdi bunlar kaydettim. Buraya geldim. Şimdi link olarak aldığım için şöyle bunu açalım. Tekrar buna gelelim. Şu link daha hızlı gelsin diye. Şimdi fark ettiniz mi ne oldu? Bu işler küçüldü. Bu bir yanlış. Üzerine de hatta şunları da koyalım. Şimdi tekrar kaydedelim. Çağrımız da doğru olsun. Evet, link geldi. Evet, gördüğünüz gibi bizim bıçağımız, asıl bıçağımız şurası. Ama ne oldu? Bu iş küçüldü. İşte o yüzden ne oluyor? Biz bunları siliyoruz. Sonra tekrardan place yapıyoruz. Yani tekrardan çağırıyoruz bu işi. Şimdi tekrar buraya hizalıyoruz. Az önce 3 milim sola, 3 milim de aşağı dedim ya, aslında bu doğruydu. Baştan yanlış yaptığımız için yanlış oldu. Evet, şimdi hizalamak kolay olduğu için bakın 5 milim bıçak arası vermiştik. Bu bile aslında az geldi ama ne oldu? Bu aralar zaten yeterli olduğu için ve aynı renkler olduğu için birbirine girmiyor, karışmıyor. En azından bu şekilde karışmıyor. Ama yanlardan bakacağız. Karışıyorsa şimdi size başka bir şekilde, yine aynı şekilde aslında maskeleme yapacağız. Şimdi bundan sonrası kopyala yapıştır aslında. Ne yapıyoruz? Direkt kopyalıyoruz. Yani option yani alt ve shift tuşlarına basarak sağa çekiyoruz. Evet, şimdi ne oldu? Şu arada birbirinin içine giriyor mu? Evet, giriyor. Şimdi bu ne kadar? 3 milim. Bu ne kadar? 2 milim. Olmadı. Şimdi ne yapacağız? Şu dışarıda maskeleme yaptığımız alan var ya, bunu alıyoruz. Şu maskeleme yaptığımız alanı, yani taşma payı olan alanı aldık buraya. Bunun üzerine yapıştırdık. Daha sonrasında hatta şuraya bir tane daha yapıştıralım. Şimdi şurada bunu renklendirirsem daha iyi göreceksiniz. Şu bizim maskeleme yaptığımız alan. Gördüğünüz gibi bu ortalama değil. Şimdi biz bunu ortalamamız gerekiyor ama sadece bu taraftan. Diğerlerini 3 milim bırakacağız. Şimdi ne kadar gitmiş bu? 5 milim. Ortası neresi? Şurası. Yani kaç milim olması gerekiyormuş? 2,5. Yarım milim içeri kaydırmamız gerekiyor. Şöyle. Şu iki noktayı seçip başka hiçbir şey yapmadan şuraya hizalayabilirsiniz bu işi. Yani işi derken sadece şu maskelemeyi, başka işle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi ben bunu buraya maskeledim. Şimdi burada bir tane daha var. Şimdi aynı şekilde bu da. Hatta şöyle yapalım.
Şimdi doğrusu aslında şu. 2,5 buradan 2,5 buradan olması gerekiyor. Yani biz bu işi şöyle yapacağız. Hemen burayı da ayarlayalım. Her şey doğru olsun. Şimdi burası orta noktası. Bizim nerede? Gördüğünüz gibi burada. Olmadı. Yine olmadı. Çünkü yine birbirine giriyor bu işler. Kesilirken yine bunlar birbirine girebilir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hemen yine aynı şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 2,5 milim olacak burası. Yani bunların her birine 2,5 olması için bunu da sola 0,5 kaydırıyoruz. Aşağıdan da aynı şekilde 0 eksi 0,5. Evet. Ne oldu? Şimdi bu birazcık daralmış oldu ve gördüğünüz gibi burası eşit, burada eşit. İkisi de birbirine girmiyor şu an. Tabii şu an bu yukarısı yine 3 milim, 2,5 değil. O önemli değil şu an. Hemen şunun altını da yukarıya kaydıralım. Evet, bu da doğru oldu. Şimdi tek yapmamız gereken bunları tekrardan düzeltmek. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle yapacağız. Ortadan. Ne oldu? Bu olmadı. Şimdi biz bu alanı silelim. Ne yapalım? Yine gidip buradan doğrusunu alalım. Şimdi burada ne yapacağız? Burada tamamı sağdan soldan her yerde yarım milim içeri almamız lazım. Yani bunun taşma payı 3 milim değil de 2,5 milim olacak bütün her yerinden. Ama 0 0,5 aşağı inecek. İndi. Evet, sağa kaydı. Şimdi sola. Başına sadece eksik koyuyoruz. Bunda 0 eksi 0,5 diyoruz ve yukarı kaydırıyoruz. Şimdi bunu maskeliyoruz. Evet, ne oldu? Maskelerimiz oldu. Şimdi bunu kopyalayıp aşağıdakilerin üzerine direkt bu şekilde yapıştırıyoruz. Siliyoruz. Tekrardan yapıştırıyoruz. Bunu nasıl yaptım? Şöyle. Şimdi bunu kopyaladım. Alta basarak yaptım yani. Şimdi ikisini seçiyorum. Üstüne bunun ortalıyorum. Şimdi üstte olan doğrusu üsttekini kesiyorum. CMD X yani. Sonra alttakini siliyorum. CMD Shift V ile beraber birebir kestiğim yerin üzerine tekrar yapıştırıyor. Ve doğrusunu yapıştırmış oldum. Şimdi bu neydi? Bunun da üst tarafı yine 3 milim. Sol tarafı zaten doğru. Şimdi alttakilerin üstü, sağı ve alt tarafı 3'er milim olması lazım.
yine buradan kopyaladım. En doğru şekilde yapmak için. Daha rahat anlayabilmeniz için. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Direkt burada da yapabilirsiniz. Oraya almadan. Önemli değil. Bu size kalmış. 0,5 aşağısı 0. Bir saniye yanlış yaptık. Şöyle 0 0,5 aşağıya alacaktık. Sağ aldık. Şimdi burada da eksi 0,5 0 dedik. İçeriye aldık. Şimdi burada yukarıya alacağız. 0 eksi 0,5 yukarı aldık. Şimdi bu ikinci kısmın bakın sol tarafta herhangi bir işlem yapmadığım için sola daya diyorum ama aşağıdan ve yukarıdan not alıyorum sadece. Şimdi maskeliyorum ve oldu. Bunları yaptıkça zaten pratik kazanıyorsunuz ve artık hani hiç bunları düşünmeden tık 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 eliniz yapıyor. Şimdi yine buraya geliyorum. Neden? Çünkü bu işin de altı 3 milim olacak. Çok önemli mi? Değil aslında. Ne olur? Yani atıyorum şunu da böyle direkt alıp böyle de yapabilirsiniz. Ama her zaman için en doğrusunu yapmak en iyisi, en mantıklısı. Şimdi ne oldu? Yarım milim içeride kalmış oldu ama çok bir şey fark etmez. Böyle de devam edebilirsiniz ya da doğrusunu da yapabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi ben yerleştiriyorum. Ne oldu? Kaydolmadı. Aslında bunları bu şekilde yerleştirmek hata. Ama şu an zaten hizalama çizgileri bize en doğrusunu verdiği için ve şuradan da kontrol edebildiğimiz için bir sıkıntı yok. Şimdi ne oldu? Aslında bunun şuradakilerin yani 0,5 sağa kayması lazım. Biraz daha büyümesi lazım. Hepsinin. Ve altının da 0,5 aşağı inmesi lazım. Tamam. Böylelikle az önce dedim ya hata değil. İşte o hatayı da gidermiş olduk. Noktaları seçtiğiniz zaman bu sadece noktaları kaydıracak. Yani komple işi kaydırmaz. O yüzden korkmayın. Acaba işi kaymış mıdır diye. Kaymayacak. Tabi şunu da seçerseniz ayrı, şunu da seçerseniz ayrı. Evet, şimdi iş bitti mi? Hayır, bitti. Ama yine de bu şekilde önce kaydediyoruz.
Illustrator'ı orijinal dahi kullansanız kapanabiliyor. Evet, şimdi devam ediyoruz. Matbaaya gelen siparişinize göre diğer o turuncu olan iş vardı ya, onu da aynı şekilde buraya yanlış yaptık. Şimdi şu alanlar var ya, içindeki işi çağırdığımız alanlar. Bu niye böyle yapıyor? Evet, şimdi oldu. Bunların her birini seçtik. Buradan relink dediğimiz zaman tekrardan bu işi seçebiliyoruz. Biz şimdi ikinci sayfasını çağıracağız buraya. Tabi bunu böyle çoklu işlerde birkaç defa yapmak gerekiyor. Kaç tane seçtiyseniz yani o kadar yapıyorsunuz. Zaten bilenleriniz hemen yaptı bile. Hani dedim ya, şu Show Import Options seçeneğini işaretleyin diye. Dile istediğiniz zaman işte şu seçeneği size açıyor. Yoksa bu seçeneği size açmıyor. Açmadığı için de siz bu birinci, ikinci, üçüncü sayfayı seçemiyorsunuz. Şimdi biz daha önceden açtığımız için şu an zaten o seçili olarak geliyor. Siz ilk kez çağırdığınız zaman bu gelmeyebilir bu şekilde. Aklınızda olsun, bunu mutlaka seçin. Bu seçeneği. Hem kontrol sizde olur, yanlış yapmazsınız. Bazen birebir aynı işler oluyor. Aynı renk, aynı şey. Sadece içeriğinde atıyorum barkod değişiyor. Veya ürünün adı değişiyor, başka bir şey değişiyor falan filan. Onları da böyle tek tek sayfalara böldüğünüz zaman rahatça yapabilirsiniz. Evet, şu an işimiz tamam. Yine tekrardan kaydediyorum. Tabi bu yine şimdilik kaydediyorum. Neden? Bıçağımızı dedim ya kaldırdık diye. Bıçağı kaldırdık. Ama ne oldu? Burada hala kırmızı çizgilerimiz, kırmızı bıçak çizgimiz duruyor. Şimdi o da nerede? Tabii ki burada. Asıl iş sayfasında. Şimdi şöyle. Bunların aslında her biri birer link ve kopya aslında yani. Ben buraya bir kopya çalmış oldum. Diğer sayfadan, şu asıl işten buraya, şu montaj klasörüne, dosyasında daha doğrusu kopya çalmış oldum. Şimdi bizim burada yaptığımız her işlem, atıyorum bu gördüğünüz gibi burada fazlaca var. Kaç? 4, 8, 12, 16 tane var. Burada da aynı şekilde 16 tane var. Bu 16 tane tek tek uğraşmaktansa burada bir tane işte yanlışlık varsa bu işteki yanlışlığı düzelttiğimiz zaman buradaki 16 tane işi tek bir seferde düzeltmiş olacağız. Yani şu an işte bunların her ikisinin üzerinde kırmızı olan çizgileri kaldıracağız. Kaldırmamız gerekiyor yani. Çünkü aşağıda çıkmaması lazım baskıda. Ne yapıyoruz? Demiştim ya, bıçak layer'ını ayrı yapın. Bunun gözünü kapattık. Tek yapmam gereken gözünü kapatmak. Daha sonrasında buraya gelip linki tekrardan revize etmek. Şimdi seçenek bize çıktı. Modifiye yaptınız diyor, linkte diyor. Bunu update edelim mi diyor. Evet diyoruz. Evet, az önce dedim ya, tek bir kerede, tek hamlede 16 tane, hatta 32 tane işin bir kerede yapmış olduk. Evet, kırmızı çizgilerimiz gitti. Hatta şu guide'ları da silelim. Guide'ları
şöyle silin arkadaşlar. Şimdi guide'ları şöyle de silebiliyoruz. Şu beyaz okumuzla silebiliyoruz ama şöyle guide'ların şimdi gösterdiğim şekilde gördüğünüz gibi şurada da şeyleri var. Noktalar. Bu noktaları silmiyor. Bunları silmediği zaman size sıkıntı yapabiliyor, dosyayı bozabiliyor. Bunun en güzel yolu View'den Guide, Clear'ı Guide diyoruz. Ve guide'ların hepsi gitti şu an. Bir kere de hepsini silmiş olduk. Ya da atıyorum bu guide'ları daha sonra yine kullanacaksınız. O zaman yapmanız gereken View'den Guide, Hide Guide dediğiniz zaman bunlar gizlenmiş oldu ve sizin işinizi engellemiyor. Ama pardon yanlış oldu. Ama ben şimdi guide'ların görünmesini istiyorum. İleri geri yapıyorum yanlışlıkla. Guide'ların görünmesini istiyorum ve daha sonra silmek istiyorum. Çünkü guide'lara ihtiyacım kalmadı. Bu işte de yok artık. Şimdi demiştim ya, şurası sizin kağıdınız. Ve baskıda sadece çıkacak olan alan şurası. Şu alanın içerisi. Yani 470'e 360 olan karenin içi. Veya dikdörtgen ne derseniz. Şimdi bu işin içerisine şu yazıları da koyacağız. İşin adı, tarihi, kaç renk olduğu falan filan. Bıçak kodu. Tarihi. Bu tarihi ben kendim koyuyorum. Koymak zorunda mısınız? Size kalmış. Yaptığınız işin tarihi önemli. Daha sonra bunları ben 4 renkten yani rejistrasyondan tek renk siyah alıyorum şunları. Bu hariç. Çünkü bu zaten 4 renk. Şimdi tekrar yaklaşıyoruz ve siyahları kaldırdığımız zaman göreceğiz. Evet. Bunlar kapandı. Bu da siyah. Pozamız. Bunlar da 4 renkte. Bunlar zaten 4 renk. Her kalıpta çıkması gerekiyor. Bunları 4 renkte bırakmamızın nedeni yani rejistrasyonda. Her kalıpta bu işin adının, bıçak numarasının, tarihin görünmesi gerekiyor. Şimdi siyah kalıpta mesela aldığı böyle. Sarı kalıpta böyle. Magenta da böyle. Mavide de böyle. Zaten şu kalıbı almadığını düşünürsek mavi böyle yani. Magenta da bu şekilde görünecek. Sarı da bu şekilde görünecek. Gördüğünüz gibi bunda sarı yoğun. Siyahta da böyle. Evet. İşimiz hazır. CTP'ye göndermeye yani kalıp alınmasına hazır. Bunu sadece gönderiyoruz ve şu an başka bir şey yapmamıza gerek yok. Teşekkürler hepinize dinlediğiniz, izlediğiniz için. Sormak istediğiniz veya eksik gördüğünüz varsa, gözümden kaçan bir yer varsa uyarmak için aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkürler, iyi akşamlar.